Dünyanın en büyük yolcu uçaklarından biri olan Boeing 747'den tam 3 adet içine alabilen bir hacim düşünün. Bu devasa büyüklüğün tamamını hidrojenle doldurup sadece birkaç metre üstünüze getirsek o alana ateşe dair bir şey girmesine izin verir miydiniz? İşte Hindenburg balonunda tam olarak bunu yaptılar. 1937 yılının Mayıs ayında dünyanın en prestijli insanları bu uçan balonun içinde tütün ürünlerini kullanmak için kendilerine özel bir oda yaptılar. Üstelik birkaç metre üstünde 200.000 metreküp hidrojen olması onlar için asla sorun değildi. Evet, yanlış duymadınız. Tarihin en büyük zeplini olan LZ-129 Hindenburg'un içinde devasa bir hidrojen kütlesinin tam altında lüks bir sigara içme odası bulunuyordu. Ve bu oda zeplinin açık ara en popüler mekanıydı. Peki, dönemin en zeki mühendisleri böylesine hatalı bir tasarımı nasıl onaylamıştı? Cevap, insan psikolojisinin en karanlık ve gizemli kusurlarından birinde gizli. Tehlikenin normalleşmesi. Sosyolog Diane Vaughan'ın yıllar sonra Amerikan Uzay Ajansı NASA'nın Challenger uzay mekiği felaketini incelerken literatüre kazandıracağı bu kavram aslında 10 yıllar önce Hindenburg'un o alt güvertesinde vücut bulmuştu. Tehlike öylesine kanıksanmıştı ki standart dışı ve ölümcül riskler artık kabul edilebilir bir rutine dönüşmüştü. Hindenburg o güne kadar 63 uçuş gerçekleştirmiş, defalarca okyanusu aşmış ve fırtınaların içinden sağ salim çıkmıştı. Bu sahte yenilmezlik hissi mühendisleri ve yolcuları o kadar kör etmişti ki hidrojenin varlığı unutulmuş, ufak bir kıvılcımın bile yeteceği gerçeği lüksün gölgesinde kalmıştı. Bu oda içeriye gaz sızmasını engellemek için geminin geri kalanından daha yüksek bir hava basıncıyla korunuyordu ve yolcuların odaya girişi döner kapılı bir hava kilidiyle sağlanıyordu. Odada sadece tek bir elektrikli çakmak vardı ve kapıda bekleyen görevli kimsenin yanan bir şeyle dışarı çıkmasına izin vermiyordu. Tüm bu mekanik önlemler aslında yolculara sahte bir güvenlik hissi aşılıyor ve o devasa riski meşrulaştırıyordu. Hatta Hindenburg'da yaşanan bu tehlike körlüğü yıllar önce Titanik'te de yaşandığı için bu devasa zeplin gökyüzünün Titaniği olarak anılır. Hazırsanız gökyüzündeki bu geminin gerçek batış hikayesini hep birlikte keşfedeceğiz. Hindenburg dendiğinde hepimizin gözünün önüne o meşhur, dehşet verici 35 saniye gelir. Devasa gövdenin bir anda alev topuna dönüştüğü, insanların kaçıştığı o dehşet anı. Peki bu olaylar silsilesini başlatan şey gerçekten neydi? Yıllarca bize bu felaketin kaçınılmaz bir statik elektrik deşarjı olduğu anlatıldı. Ancak eski bir Amerikan uzay ajansı çalışanı Edison Bain ortaya çıkıp tüm dünyayı sarsacak bir iddia ortaya attığında hikayenin seyri bir anda değişti. Bain'e göre asıl suçlu hidrojen değil, geminin dışını kaplayan o özel boyaydı. Hindenburg'un devasa pamuklu dış yüzeyi onu güneşin zararlı ışınlarından korumak ve aerodinamik yapısını güçlendirmek için alüminyum tozu ve selülozlu bir kimyasal içeren özel bir solüsyonla kaplanmıştı. Bain bu bileşimin uzay mekiklerinde kullanılan katı roket yakıtıyla neredeyse aynı olduğunu iddia etti. Ana akım medya bu teoriyi o kadar sevdi ki Hindenburg'un roket yakıtıyla boyandığı efsanesi bir anda popüler belgesellerin vazgeçilmezi oldu. Düşünsenize, suçlu doğanın elementleri değil, Alman kimyagerlerin yaptığı o yanlış malzeme seçimiydi. Ancak bilimin soğuk ve acımasız bir doğası vardır. Er ya da geç efsaneleri yıkar. Malzeme bilimi uzmanı A.J. Dessler ve bağımsız laboratuvarlar bu iddiayı masaya yatırdı. Roket yakıtı dendiğinde insanın aklına hemen yanıp yok olan bir alev topu geliyor. Eğer o devasa zeplin gerçekten roket yakıtıyla boyandıysa yangın içerideki bir hidrojen sızıntısından değil, dışarıdan çakan bir yıldırımdan başlamış olmalıydı. Ancak yapılan deneyler bunun mümkün olamayacağını kanıtladı. Hindenburg gerçekten uzay mekiği roket yakıtıyla kaplanmış olsaydı bile geminin bir ucundan diğer ucuna yanması 35 saniye değil tam 12 saat sürerdi. Hatta orijinal alüminyum tozlu kaplamanın yanıp kül olması yaklaşık 40 saat alacaktı. Dahası enkaz alanında hiç yanmamış, orijinal boyasıyla sapasağlam duran devasa kumaş parçaları bulundu. Şiddetli bir termit reaksiyonunda böyle bir şeyin olması fizik kurallarına tamamen aykırıydı. Efsane Avcıları programı bile bu miti test etti ve kaza anındaki o vahşi, saniyeler süren devasa yangını sadece hidrojen gazının oluşturabileceğini uygulamalı olarak kanıtladı. Hindenburg'u yok eden şey bir boya hatası değildi. Onu yok eden şey içine hapsedilen 200.000 metreküp hidrojendi. Peki ama dönemin en ileri teknolojisine sahip Alman mühendisleri neden böyle tehlikeli bir gazı kullanmak zorunda bırakılmıştı? İşte bu sorunun cevabı bizi laboratuvarlardan çıkarıp dünya siyasetinin en kirli ve inatçı koridorlarına götürüyor.
Tarih kitapları genellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Nazi Almanyası'na duyduğu ideolojik nefret yüzünden Hindenburg'a helyum vermediğini yazar. Bu son derece eksik ve kronolojik olarak kusurlu bir varsayımdır. Hindenburg'un kaderi Adolf Hitler daha iktidara gelmeden yıllar önce 1925 yılında Amerikan Kongresi'nde mühürlenmişti. Amerika, dünya üzerinde ticari olarak çıkarılabilen ve tamamen kendi tekelinde olan helyum rezervlerini korumak için helyum kontrol yasasını çıkarmıştı. Helyum, hidrojenden biraz daha ağır olsa da kesinlikle yanmazdı ve kusursuz bir güvenlik sunuyordu. Ancak Amerika'nın kendi yerel askeri ihtiyaçları için bile yeterli helyumu yoktu ve bu nadir gaz ulusal güvenlik meselesi ilan edilmişti. Efsanevi Zeppelin tasarımcısı Hugo Ekener, Hindenburg'u aslında helyumla uçacak şekilde tasarlamıştı. Ancak bu katı Amerikan ambargosu onu köşeye sıkıştırdı. Gemiyi hidrojenle uçuracak şekilde baştan aşağı radikal tasarım değişiklikleri yapmak zorunda kaldı. Ekener'ın çilesi bununla da bitmedi. Geminin inşası sırasında parası bittiğinde 1933 yılında iktidara gelen Nazi Partisi ile zorunlu bir anlaşma yapmak zorunda kaldı. İhtiyaç duyduğu devlet fonlarına karşılık Hindenburg'un devasa kuyruk yüzgeçlerine o gamalı haçlar çizilecekti. Sivil havacılığın bu muazzam şaheseri artık mecburen totaliter bir rejimin uçan propaganda panosuna dönüşmüştü. Felaketin ardından Ekener, serinin bir sonraki gemisi Graf Zeppelin 2'yi helyumla uçurmak için tekrar Amerika'ya gitti. Başkan Roosevelt bile bu satışı onaylamaya sıcak bakıyordu. Ancak karşılarında Amerika'nın en inatçı adamı İçişleri Bakanı Harold X vardı. Nazi Almanyası'nın Avusturya'yı ilhak etmesiyle diplomatik hava tamamen yok olmuştu. X, askeri önem taşıyan helyumun ihracatını yasaklayan o eski yasayı öne sürerek satışı kesin bir dille reddetti. Ekener çaresizce Amerikan basınına yalvardı. Etrafı binlerce savaş uçağıyla çevrili bu devasa yavaş hedeflerin askeri bir işe yaramayacağını, saniyeler içinde vurulacaklarını anlattı ama fayda etmedi. Diplomatik inatlaşma galip gelmiş, koca bir endüstri tek bir politik kibrin kurbanı olmuştu. Helyum gelmedi ve Zeppelin çağı diplomatik masalarda tarihe gömüldü. Bazı kaynaklarda 32, bazılarında 37 saniye. Koca bir mühendislik harikasının harabeye dönmesi için geçen süre sadece buydu. Geminin o güne kadar hiçbir güvenlik zafiyeti göstermemiş olması herkesin aklına o korkunç soruyu getirdi. İşin içinde bir kasıt mı vardı? Resmi soruşturmalar olayı bir kaza olarak kapattı. Ama kapalı kapılar ardında bambaşka bir fırtına kopuyordu. Tarihçi A.E. Höhling yıllar sonra yazdığı kitapta okları doğrudan gemi mürettebatından birine donanım görevlisi Erik Şipehle yöneltti. Neden Erik Şipe? Çünkü yangının ilk başladığı 4. gaz hücresinin içinden geçen dar yürüme yolu yolculara tamamen kapalı, sadece onun gibi özel görevlilerin girebileceği izole bir alandı. Tesadüfler bununla da sınırlı değildi. Şipe amatör bir fotoğrafçıydı. Flaş ampulleri ve kuru pillerle bir zaman ayarlı yangın çıkarıcı cihaz yapabilecek teknik bilgiye fazlasıyla sahipti. Daha da çarpıcı olanı kız arkadaşının koyu komünist inançlara sahip olduğu ve anti-Nazi yeraltı örgütleriyle bağlantılı olduğu iddia ediliyordu. Bu teoriye göre amaç insanları öldürmek değil, gemi New Jersey'ye inip herkes boşaltıldıktan sonra gece yarısı kameralar önünde rejimin bu yenilmezlik anıtını yerle bir etmekti. Ancak Hindenburg okyanusu geçerken şiddetli fırtınalara yakalanıp 12 saat gecikince zamanlayıcı gemi henüz havadayken ve herkes içindeyken devreye girmişti. Şipe görev başındayken cihazı iptal etmeye fırsat bulamamış ve kendi kurduğu tuzağa kurban gitmişti. Enkaz alanında yapılan New York polis incelemelerinde gerçekten de bir kuru pil kalıntısı ve şüpheli kimyasal maddeler bulundu. İşin en karanlık tarafı ise Nazi devletinin güvenlik aparatı olan Gestapo'nun olaya yaklaşımıydı. 1938 yılında Gestapo'nun Şipehli ve bağlantılarını derinlemesine soruşturduğuna dair çok güçlü dedikodular yayıldı. Ancak sonuçlar hiçbir zaman kamuoyuyla paylaşılmadı. Neden mi? Çünkü olayın bir sabotaj olduğunu kabul etmek, o sözde kusursuz Nazi güvenlik ağının bir komünist tarafından aşıldığını, üstelik devletin en prestijli propaganda aracının tam kalbinden vurulduğunu tüm dünyaya itiraf etmek demekti. Gestapo için iç güvenlik zafiyetini kabul etmek, olayı bir doğa olayına bağlamaktan çok daha utanç verici ve yıkıcıydı. Şipehli ise alevlerin arasında kalmış, hayatını kaybetmişti. Kendini hiçbir zaman savunamadan komple teorilerinin merkezindeki o karanlık hayalet olarak tarihe geçti.
6 Mayıs akşamı Hindenburg alevlere teslim olurken oradaki yıkım sadece alevlerin sıcaklığıyla değil, tarihe kazınan sarsıcı bir sesle ölümsüzleşti. Radyo yayıncısı Herbert Morrison aslında tamamen rutin bir iniş prosedürünü kaydetmek için oradaydı. Ancak gemi bir anda alev topuna dönüştüğünde Morrison'ın o profesyonel haberci ses tonu paramparça oldu. Ağlamaklı hıçkırıklar eşliğinde mikrofona dökülen all the humanity, all the presidents. Can't talk, ladies and gentlemen. sadece bir felaketin şoku değil, teknolojik kibrinin bedelini ödeyen modern insanın çığlığıydı. O yayın, ertesi gün dünya çapında haber bültenleriyle milyonlarca insanın oturma odasına ulaştığında Zeppelin çağının fişi bir gecede kalıcı olarak çekilmiş oldu. Öte yandan okyanusun diğer ucunda, Almanya'da ise bambaşka bir medya illüzyonu sahneleniyordu. Nazi Partisi'nin resmi yayın organı Völkischer Beobachter, geçmişte yaşanan her türlü uluslararası aksiliği dış düşmanlara, sabotajlara veya sistem karşıtı yıkıcı faaliyetlere bağlamakta ustaydı. Hatta bu sayede içerideki baskı rejimini hep meşru kılmışlardı. Fakat Hindenburg olayı gözler önünde yüzlerce gazetecinin ve kameranın karşısında gerçekleşmişti. Olayı örtbas etmek imkansızdı. Sabotaj iddialarını resmi olarak desteklemek, az önce bahsettiğimiz gibi devletin aciziyetini ilan etmek olacaktı. Bu yüzden Alman propaganda makinesi felaketi bir zafiyet veya teknik başarısızlık olarak değil, Alman mühendisliğinin doğa güçleriyle giriştiği destansı savaşta verdiği trajik bir şehitlik olarak çerçevelemeyi tercih etti. Ölenler birer ulusal kahraman ilan edildi. Manşetlerde olayın doğal bir anomali olduğu vurgulandı ve kaza bir milli kenetlenme aracına dönüştürüldü. Basının bu ürkütücü manipülatif gücü felaketin rejim üzerindeki politik faturasını ustalıkla sildi. LZ-129 Hindenburg, gökyüzünün titani, okyanusları aşan o eşsiz lüks saray sadece bir kıvılcımla saniyeler içinde bir iskelet yığınına dönüştüğünde insanlığa çok sert bir ders verdi. Doğa kanunlarını, fizik kurallarını ve temel mantığı lüks, ticari rekabet ve siyasi inat uğruna esnetemezsiniz. Başınızın üzerinde binlerce metreküp hidrojen varken o basınçlı hava kilitleri var diye kapının ardındaki yakılan ateş tehlikeyi ne kadar normalleştirdiğinizin, kibrinizin gözlerinizi nasıl kör ettiğinin en acı kanıtıdır. İnsan düşünmeden edemiyor. Ya helyum kullanılsa, ya kıvılcım olmasa ya da o gün hava iyi olsa ne olurdu diye. Bu sorularınıza cevap olur mu bilmem. Ama bu olayın çok daha değişik açılardan incelendiği bir dizi var. Adı Timeless. Sadece bu olay değil, tarihteki birçok olay için ya farklı olsaydı nasıl olurdu diye sordurtup aynı bu video gibi size iyi vakit geçirteceğini düşünüyorum. Diziyi izledikten sonra bu konuları tartışmak isterseniz yorumlar kısmına kafanızı takılanları yazmayı unutmayın. Hindenburg aslında insanın her zaman gelişimine açık olduğunun ve zamanla daha iyi sistemler oluşturabildiğinin ilk kayıtlı örneği diyebiliriz. Sorgulamak ve yanlışa yanlış diyebilmek gelişime giden yolun ilk adımıdır. Ama bazen içinde bulunduğumuz gruptan dışlanmamak için ya da gördüklerimizin yanlış olduğunu düşündüğümüz için doğru bildiğimiz basit şeyler bile yanlış gibi gelebiliyor. Ben her zaman doğruları söylerim diyenlerdenseniz kendinize çok güvenmeyin. Bildiğiniz doğruları sorguladığınızı anlattığım o video şu anda ekranda. Hatalarımızdan ders aldık. Sıra doğrularımıza sahip çıkmakta.